Zeytinyağlı seviyorsanız kesin bulunması gereken, not almanız gereken bir tarif yapıyoruz. Saat gece 3, Kolombiya Ligi'nden müthiş bir maç izleyeceğiz. Şöyle toplam 250 gram. Yani 1,5 bardak gibi düşünebilirsiniz. Pirince ihtiyacımız var. Evdeki her türlü pirinci kullanabilirsiniz ama iş yeriyseniz baldo pirinç kullanın. Hem soğuk, hem sıcak, hem ılık, hem dolaba koyup günlerce yiyebileceğiniz tarif yapıyoruz. Pirinçlerin üstünü geçecek kadar oda sıcaklığında su, patlıcanlar paçalı. Daha sonra şu kafa bölümlerini de kesmenizi istiyorum. Şimdi biraz dikkatli olursanız hayatınız boyunca sizi mutfakta şef mi var dedirtecek, herkesin hayran kalacağı bir tarif yapıyoruz. Hepsini hemen hemen bir parmak boğum büyüklüğünde kesiyoruz. Şeker. Koray ne kadar? En az 1 çay kaşığı şeker, tuz, 1 çay kaşığı tuz. Hemen elimle patlıcanları şekerle, tuzla hafif ovuyorum. Zeytinyağlı patlıcan pilavı yapıyoruz. Aynen, yeter ki aynısını yapın. Yarım saat pirinci bekletiyoruz. 15 dakika patlıcanları şekerle, tuzla bekletiyoruz. Buradaki önemli nokta, mutlaka kap değiştiriyoruz. Tamam mı? Yani suyunu dikkat ederek böyle alıyoruz. Fazla suyu patlıcanın diğer kapta kalıyor. Hemen üstüne un. Yağın çok iyi ısınması benim için çok önemli. Şöyle bir bakalım. Olmuş gibi. Yalnız unu mutlaka fazlasını alın. Evet, gayet iyi. Mutlaka ama mutlaka eliyorum. Hem de burada hepsinin unlandığına emin oluyorum. Hemen içine. Hemen bir tabak. Hemen bir peçete. Havlu kağıt daha doğrusu. Dikkat edin, meze yapmıyoruz. Onun için havlu kağıt kullanıyoruz. Meze yapsaydık meze yağlı olur. Havlu kağıt kullanmamıza gerek kalmayacaktı. Bakın aynen böyle altın sarısı olmalı ama kesinlikle yanmamalı. Biz pirinci şöyle rengi açılana kadar yıkayacağız. Bu adamları ben yanımda bulundurmuyorum. Şimdi bakın, suyun rengi açıldığı anda benim için pirincin yıkaması tamam. En az 4 yemek kaşığı zeytinyağı kullanıyoruz. Soğanı ortadan ikiye kesiyorum. Ortadan ikiye kestikten sonra tekrar ortadan bir çizik atıyorum ve soğanı doğramaya başlıyorum. İşte bu. Bir bakalım yağ ısınmış mı? Yağ ısınmış. Devam. Ortadan ikiye kestiğimi ortadan bir daha kesiyorum. Sonra yarım şeklinde kesmeye devam ediyorum. Hemen soğanla oyun içine. Şimdi soğan oyun içine girdiği anda patlıcana biraz şeker atmıştık, hatırlıyor musunuz? Şimdi biraz da tuzu atıyoruz. Şekeri zeytinyağlarda ihmal etmiyoruz. Hepsini bir anda atma hatasına düşmüyoruz. Lezzet ufak detaylarsak dikkat edin, ara ara atıyoruz. Burada artık sıra biberlerde. Eğer işçiliyseniz dolmalık biber kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Dolmalık biberse 2 dolmalık biber. Eğer Charleston biber veyahut da köy biberi kullanıyorsanız 3 tane kullanıyorsunuz. İşte bu. Biberler de oyunun içine. Fakat kesinlikle yakmıyorum, dikkat ediyor musunuz? Isıyı kontrol ediyorum. Biber işin içine girdikten sonra çok az tuz. Ocağın ısısını orta ısıya getiriyorum. Artık biraz daha güçlü ateşe ihtiyacım var. Yanmaması için başından ayrılmıyorum. 2 dakika soteliyorum. Şöyle bir yayıyorum. 1 dakikada kendi kavrulsun. Bakın kesinlikle kararma yok, görüyor musunuz? Önemli olan burası. Artık sıra pirinçlere geldi. Artık pirinçleri katıyorum. Kavurmaya devam. Artık anneanne, babaanne eski taktiğini yapacağız. Yeterince karıştırdığımızı anlayıp kavurduğumuzu anlayabilmek için. Şöyle bir tane alıyorum. 2 parmağımın arasında tutuyorum ve ısındığını, yani sıcaklığı hissettiğim anda yeterince kavrulduğunu anlıyorum. Şöyle tekrar şöyle bir yay. 250 gram pirinç için 2 tane domates. Buradaki püf noktası domateslerin büyüklüğü. Bakın 4'e böldükten sonra bir kez daha bölelim. Büyük gelecek yoksa. Şöyle bir parmak
Boğum büyüklüğünde, görüyor musunuz? Nereden aklıma geldiyse şunu bir karıştıralım. Hiçbir kola markasının dünyanın zamanında 6 numaralı deniz filosuna sahip olacağını birisi söylese inanır mısınız? Pepsi Rusya'da iş yapmak istiyor ve fabrika kuruyor. Rus parasını nasıl Amerika'ya sokacağız diye düşünüyor Pepsi. Sokamayacaklarını anlıyorlar. Ruslar diyor ki o zaman vodka ile ödeyelim. Peki diyorlar. Koskoca Pepsi fabrikası, Pepsi markası vodkayı kabul ediyor. Fakat daha sonra işler büyüyünce, birden çok fabrika olunca Ruslar artık diyor ki biz bunu diyor vodka ile ödeyemeyiz. Denizaltı, fırkateyn verelim ve kabul ediyor. Bak şöyle bir yayalım. Görüyorsunuz değil mi? Bu arada muhabbet ederken 3-4 dakika geçti. 4 dakikada kavuruyorum. Ve dünyanın 6 numaralı deniz filosuna sahip oluyor Pepsi. Domates işin içine girince, altı kısık bu arada, hemen şeker. Ne kadar? Şöyle 2 tutam daha şeker. Hatta 2,5. Dikkat ediyoruz. 3. şeker katısımız ara. Unutmayın bunu. Daha sonra diyorlar ki peki biz bunu ne yapacağız? Hurdaya veriyorlar. Hurdaya satıyorlar. Parasını bu şekilde alıyor Pepsi zaman içinde. Tuz. Tuzlarınıza girmem. Size ne kadar isterseniz. Karabiber. İş yeriyseniz beyaz biber kullanın. Rengi dönmez. Ama evdeyseniz veyahut da iş yerinde de fark etmez diyorsanız karabiber kullanabilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiber. Ve bu tarifin olmazı. Olmazsa olmazı. Koray ben tarçın sevmiyorum. Kullanacaksınız. Yarım çay kaşığı tarçın. Mutlaka bu tarifte kullanıyorsunuz. Ve tarçını daha sonra tadına bakacağız. Gerek kalırsa daha da ilave edeceğiz. Damak tadıyla ilgili. Son kez karıştır. Tarçın baskın bir tat olduğu için tamamen her tarafına yayılmasını istiyor. Hemen su. Buradaki su miktarı domatesde olduğu için bunu hesaplıyoruz. Bakın bardak hesabı yapmadım, dikkat ederseniz. Üstünü geçecek kadar su. Daha doğrusu üstünü taşıyacak kadar. Yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de 70.000 kelimeyle ilkokuldan ortaokul, lise arası insanlara kelime öğretmez en az sayısı varmış ve bunun %10'u insanların aklında kalıyormuş. 7.000. Japonya'da ise 350.000 kelime kullanılıyormuş. Bunun 35.000'i kalıyormuş. Türkiye'de kaç biliyor musunuz? 7.000. Yani çocukların aklında kalan bütün hayatları boyunca 700 kelimeyle kitap okumayan, kendini geliştirmeyenler hayatını geçiriyor. Bakın şimdi şöyle yayıyorum. Görüyor musunuz? Ocağın altını kısıyorum. Ve bunu pişmeye bırakıyorum. 10 dakika kısık ateşte pişsin. 10 dakika sonra beraber açıyoruz. Burada 2 tane püf noktası var. Bakın şöyle dibine bakıyorum. Su kalmadıysa, kameradan gözüküyor mu bilmiyorum, piştiğini anlıyorum. Ve etin yağlı yapıyorsanız, mükemmel zeytinyağlı için püf noktası şöyle dibini hafif tutturacaksınız. Bak çıtır çıtır sesi duyuyorsanız doğru yoldasınız. Yakacaksınız demiyorum, bak dibini hafif tutturacaksınız. Şöyle yarım bağ maydanoz. Pilavın üstüne zeytinyağı. Ocağın ısısını kapattıktan sonra maydanoz ve patlıcanları ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Evet. Bak domateslerin içinde kaybolmadığını, nasıl doğru yaptığımızı görüyor musunuz? Zeytinyağlı yapıyoruz. Dikkat edin. Ve kesinlikle üstünü peçeteyle falan kapatmıyorum. Dikkat. Kaşık kaşık yedirir. Demedi demeyin. Tam şöyle ortaya. Şöyle yanlarını da silelim. Nasıl gözüküyor? Şunun tadına baktığınız zaman inanamayacaksınız. Ya bunu ben mi yaptım diyeceksiniz. Picasso, Da Vinci, Michelangelo, Ali Koç, kalk ulan ayağa kalk. Ne lan bu takımın hali? Evet, şunun bir tadına bakalım. Harbi çok iyi oldu. Şu renklerin canlılığına bakar mısınız? Güzel duruyor, farkındasınız. Tavla gibi. Soğuk yiyebilirsiniz, sıcak yiyebilirsiniz, ılık yiyebilirsiniz. Açın ağzınızı, şunun bir tadına bakın bakalım. Yalnız baştan uyarıyorum. Bir kere yaparsanız evdeki herkes her gün ister. Demedi demeyin. Açın ağzınızı. Nasıl mı olmuş? Ben ki öyle tarçın seven bir insan değilim. Hatta sevmiyorum diyebiliriz. Ama bunda mutlaka olması lazım. Doğru yerde doğru baharat resmen zirve yaptırıyor. Açın ağzınızı. Şunun bir de şöyle tadına bakın. Olmaz ya böyle bir şey. Her yaptığına olmaz böyle bir şey. Şöyle güzel oldu, böyle güzel oldu. Ama gerçekten çok iyi. Diyecek bir laf yok.
Bu arada kapı çalıyor. Barbaros geldi, açmam lazım. Mutlaka bunu denemelisiniz. Elbet bir gün her canlı bu kanala abone olacak. Vicdansızlık yapmayın. İzleyip abone olmayan vicdansızlar, size söylüyorum. Hepimize en sağlık. Tekrardan herkese selam. Bunu mutlaka bir deneyin. Barbaros da kapıda ağaç oldu. Yapacak bir şey yok.